Selam arkadaşlar. Tayland'daki ilk günümüzde eşimle birlikte sokak lezzetlerinden tropik adalara tüm gerçekleriyle ve aksiyon dolu bir macerayla karşınızdayız. Hazırsanız maceramız başlasın. Selam arkadaşlar. Şu an İstanbul Havalimanı'ndan Tayland'a gidiyoruz. Buggy hizmeti aldık biz. Bankaların özel buggy hizmetleri oluyor havaalanlarında. Bizim de böyle bir hakkımız vardı. Bunu kullanmak istedik. Çok eğlenceliydi. Tüm havaalanında buggy ile uçuş alanımıza kadar ilerledik. Bence de çok keyifliydi. Yani böyle hakkınız varsa kesinlikle kullanmalısınız. Yine burada uçakta bize vermiş oldukları Battaniye, battaniye, yastık yastık. vesaire vardı. Bayağı bir şey düşünülmüş. 10 saatlik uçuşta ihtiyacınız olabilecek işte diş macunu, diş fırçası, gözlük bandı, terliğe kadar aslında her şey düşünülmüştü. Burada verdikleri çanta özellikle bence gayet güzel ve kaliteliydi. Biz hatta yanımıza aldık sonradan da. Daha sonrasında da kullanırız diye Evet. düşünmüştük. Terlikler var. Şiplik terlikler. Sonrasında böyle bir yemek verdiler. Tavuk Tavuk burger. burger Evet. vardı. Evet. Güzeldi bence yemekleri. Lezzetliydi. Bence de güzeldi. Sıcaktı. Gayet iyiydi yani. 2 öğün vermişlerdi 10 saatlik uçuşta. Bir akşam yemeği, bir de sabah kahvaltı Kahvaltı. vermişlerdi. Evet. İkisi de lezzetliydi. Biz indikten sonra taksi kiralayıp aslında Krabi bölgesine direkt gittik. Bolt, Grab ve InDrive uygulamaları var. Biz bunlardan fiyat aldık ve 1600 bahta biz 2 saatlik bir yol çektik aslında. Otelimize kadar getirdiler. İlk gün muson yağmurlarının olduğu zamana denk geldik. Bayağı bir burada gördüğünüz gibi yağış vardı. Diğer günlerin de bu kadar yağışlı olacağını düşünmüştük ama diğer günler hava bayağı güzeldi. İlk gün gelir gelmez direkt yöresel lezzetlerini yemek istedik. Burada pad thai yiyoruz. Yine köri soslu bir çorba yiyoruz. Tatlısı var şurada sol tarafta. Tatlının adı neydi? Ya ismini unuttum ama şu an ekranda yazacak, görürsünüz zaten. Biz Pad Thai'yi beğendik ama diğerleri de aslında çok da ağız tadımız değildi Ben yani. tatlıyı da beğendim bu arada. Lezzetliydi. Mango seviyorsanız eğer güzel güzel. Ama köri çok ağırdı bence. Bayağı aşırı. Sonrasında ilk gün aslında biz direkt tur firmasıyla anlaştık. 1000 bahta kişi başı 1300 TL'ye bizi hem adalara getiriyor hem denize girdirecek. Güzel bir tur aslında tuttuk. Burada şöyle bir şey var. Bir long tail botlar var. Bir de ferry bot yani hızlı giden botlar var. Biz uzun ve yavaş gidenleri tercih ettik. Sonrasında böyle bir menü var. Kahvaltı veriyorlardı güne başlamadan önce. Kurabiye, çay, kahve servisi vardı. Yine ilk tura başlamadan önce bizi götürdükleri adadaki görüntü. Sonrasında böyle bir tekneye biniyoruz. Yaklaşık 15 kişiyiz. Mülteci kampı gibiydi. Evet, gerçekten öyleydi yani. 15 kişi tekneye bindik. İçerisinin görüntüsü aslında bu şekilde. Su ve yemek servisi vermişlerdi sadece. Evet. Ama böyle bir yola çıkınca aslında böyle bir manzarayı görünce gerçekten çok güzel olduğunu e, yani şu denizin güzelliği ve yeşilliğin güzelliği bizi çok mutlu etti. O dalgaların anlayamazsınız. Gerçekten çok güzel ve şimdi aslında ilk denize gireceğimiz alana bizi getiriyorlar. Orada bize hem dalış yaptırdılar hem fotoğraflarımızı çektirdiler. İlk aslında durağımız burasıydı. Burada gittiğimiz dönemden kaynaklı mıydı bilmiyorum ama deniz kestaneleri var demişlerdi ve ayakkabısız girilmesini önermemişlerdi. Daha sonrasında ikinci durağımıza gittik. Buranın da manzarası harikaydı. Yine sağ tarafta verdikleri yiyecekler Hazırlanıyor. hazırlanıyor. Ee, Sonrasında biz burada yaklaşık 1 saat kaldık ve gayet güzel denize girdik, dinlendik. Yemeklerini verdiler, sol tarafa fotoğrafını bıraktık. Yani böyle bir yemek yedik. Yani çok yemekleri bizi açmıyor ama yani doyduk işte. Denizi çok güzeldi, sakindi, Evet, deniz gerçekten çok güzeldi. sıcaktı. Yani bir anda böyle denize girdiğin zaman sıcak bir denize giriyorsun. Alışmak zorunda kalmıyorsun. Sonra böyle bir manzaralı, güzel manzaralı yerlere getiriyorlar ve burada turdakiler fotoğraflarımızı çekiyorlardı. Bol bol fotoğraf çekildi çoğu kişi. Aslında şu an en güzel bence turun en güzel adasına gidiyoruz.
Hong Island'a gidiyoruz. Giderken böyle manzara eşliğinde. Gidiş yolu da evet çok güzeldi. Lagünler eşliğinde gidiyorduk arasından. Her an maymun görebilirsiniz buralarda. Çok fazla maymunlar var. Biz denk gelmedik aslında. Bir gün sadece maymunlara denk geldik. Yani evet, bize uyuyorlar dediler. Biz de- Duydukları döneme denk gelmişiz. Deniz çok güzeldi. Hava çok güzeldi. Gidiş yolundaki manzaranın bütünlüğü beni cezbetti yani. Hong Island'a geldik. Şu an aslında tekneden indik. Burada tekne fiyatının aslında milli park ücreti dahil oluyor. Normalde kişisel geldiğinizde burada milli park ücreti yaklaşık 300 baht. Yani yaklaşık 400 TL gibi bir aslında kişi başı fiyat ödeniliyor. Sağ taraftakiler speedboatlardı Evet, galiba. speedboatlar, evet. Yani onlara gelirseniz eğer çok hızlı geliyor. Dalgalara çok hızlı zıplayarak geliyor. O yüzden mide hapı veriyor hatta. Yani mide bulandırıcı olabiliyor. Bayağı bir gün boyunca geçmiyormuş mide bulantıları, baş dönmeleri gidenlerin. Biz o yüzden Longtail tercih Evet. etmiştik. Yine burada adayı keşfediyoruz. Buranın da denizi çok güzeldi. Ben aslında burayı daha fazla sevdim. Yani denizin çok güzeldi. Yani yan taraftaki manzara da çok güzeldi. Ve meyve suyu alabiliyorsun. Bir ufak bir bar var. Orada gayet uygun fiyata 100 bahta her türlü meyve suyu içebiliyorsun. 100 bahta yaklaşık Ekim ayındayız. Ekim 2025'te 130 TL ediyor. Çok çok uygun bence. Yine yolun sonunda burada merdivenlerle seyir terasına çıkabiliyorsunuz. Seyir terasına çıkıp tüm manzarayı ayaklarınızın altındaymış gibi görebiliyorsunuz aslında. Biz tercih etmedik. Biraz yorucu oluyor dediler. Bizim zaten asıl amacımız daha çok deniz tatili yapmak olduğu için biz denize girmeyi, dinlenmeyi tercih ettik. Evet, yaklaşık bir yarım saat falan sürüyor yukarı çıkmak. İnmek de o kadar sürecek tabi. Yani biz çok fazla yorulmayalım dedik. Burada sakince denizimize girdik, dinlendik. Meyve suyumuzu içtik. Biraz adayı keşfettik. Her an böcekler çıkabiliyor yalnız burada. Tüm adalarda aslında Tayland'da böcekler çıkabiliyor. O yüzden sinek ilacı sıkmadan gitmeyin gibi bir uyarı yapmışlardı. Yine burada sağ tarafta lavaboları görüyorsunuz. Duş alma yerleri var. Pis ama değil mi içerisi? Evet, bayağı kötüydü. Yani her an her yerden böcek çıkabilir. O yüzden 200 saatte bir böcek ilacınızı kesinlikle sıkın. Yine ileride mescit yapmışlar. Müslümanları düşünmüşler. Temizdi burası. Güzeldi. Bir meyve suyu eşliğinde aslında hem manzara keyfine vardık. Burada da iguana gelmişti değil mi? İguana'ydı, evet. Uyarı yapıyorlar. Denizde giren ilerleyenleri daha çok kıyıya çağırıyorlardı. Sanırım zarar veriyormuş insanlara. Evet, biz de aslında denize girmiştik o sırada. Sonrasında hemen çıktık tabii ki. Uyarıda ne için uyarı yaptıklarını söylemiyorlardı yalnız. Yani sadece- biz gördüğümüz için Evet. iguana'nın geldiğini fark ettik. Herhalde korkutmak istemediler orada Bence de. insanları. Ama yine de şöyle güzel bir kum, berrak bir deniz. Böyle bir manzara karşılığında çok keyifli gerçekten yüzmek. Çok da kalabalık da değildi. Gayet güzeldi bence. Şu an dönüş yolundayız.
yağmurlu değildi ama Fırtına var. evet, fırtına vardı. Hortum Evet, pardon. hortumlar vardı. Denize dalgalıydı ama en azından biz gayet güvenli bir şekilde karaya vardık. Speedboat'la gidenler böyle dalgalı günlerde bayağı zorluk çekiyorlarmış. Evet. Hemen akşamında aslında bir masaj salonuna gittik. Burada ayak masajı yaptırabiliyorsunuz. 350 bahtta yaklaşık 450 TL ediyor. Hem fiyatları da koyduk oraya. Gayet uygun fiyatlar. Aşağı yukarı çoğu yerde de fiyatlar bu şekilde Evet zaten. yani %10 max fark ediyor. Yani 1 saatlik fiyatları gayet güzeldi aslında. Gün sonunda otelimize gelip dinlenmeyi tercih ettik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.